Merhabalar, ben Dilek Ekşi. Doktor Öz ve ekibi YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı tariflerden bugün sizler için hazırladığımız ev yapımı dondurma. 3 çeşit farklı dondurma yapımı ile karşınızdayız efendim. Hemen ilk tarifimiz olan çilekli dondurma ile başlayalım. Ben hemen şöyle çileğimi ve muzumu alayım. Bir yandan yaparken bir yandan da malzememizi sayayım. Dondurulmuş 2 adet olgun muzum var. 1 kase dondurulmuş çileğim. Yarım su bardağı sütüm var. Dondurulmuş olmasına özen gösterelim. Muzlarımızın kararmış oluyor ya, hani böyle evde muzlar kararıyor. Aslında daha tatlı olmuş oluyor muzlar. Böylelikle o kararan muzları hemen kabuğundan soyup ya da benim gibi kabuğuyla dondurabilirsiniz. İşlem yapmadan yaklaşık 5-10 dakika önce çıkarmanız yeterli. Hemen soyulacak kıvama geliyor. Aynı şekilde çileğimiz de dondurulmuş olarak kullanılacak. Ve yarım bardak sütümüz, süslemek için de nane yaprağımız olacak. Hemen ben dondurmuş oldum. Bakın gördüğünüz gibi kolaylıkla kabuğundan ayrılıyor. Ama dediğim gibi kabuğunu soyarak buzdolabı poşeti içerisinde şöyle blenderımıza da atabilirsiniz. Muz biliyorsunuz ki burada bizim aslında 3 farklı çeşit dondurma yapacağım sizler için. Burada başrolümüz muz. Hem lezzeti hem sağlığı bizim için kaçınılmaz aslında, faydaları. Biliyorsunuz ki sindirim sistemimiz için güçlü bir besin kaynağı. Hem içerisindeki çözünürlür ve çözünmez liflerle sindirimi kuvvetlendiriyor. Bağışıklığımızı da güçlendiriyor bu anlamda. Hemen şöyle 2 tane olgun muzu koydum. Gördüğünüz gibi kaplarını sıyırdığım, böyle yeşillerden ayırdığım kaplarımızı koyalım. Üzerine yarım su bardağı sütümü koydum. Kapağını kapatıyorum. Hemen burada ayarımda yüksek devirde karıştırıyorum. Hemen bir kontrol ediyorum. Evet. Ve dondurmamız hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif bu. Hemen şu şekilde sunum için böyle bu şekilde dondurma kaplarını alıyorum, ama siz dilerseniz daha büyük bir kap olup toplar da yapabilirsiniz. Ben bugün size farklı bir sunum yapacağım. Direkt kasede sunumunu göstereceğim. Ve tabii ki top halinde sunarız sizler için. Pişmeden dondurma yapmanın pratikliğini görmüş oldunuz. 1 adet muzumuz, çileğimiz ve yarım bardak sütümüzle ev yapımı dondurmamızın 1. tarifi şu anda hazır. Şöyle yaptık. Evet, ilk çilekli dondurmamız, tarifimiz hazır. Hemen dolapta yerini vereceğim ve sonra ikinci tarifimize geçeceğim. Evet, ikinci tarifimizle devam ediyorum. Çilekli dondurmamı hazırladım. Dolapta servis için beni bekliyor. İkinci tarifim için yine aynı işlemleri yaptığım 2 tane olgun muzum, dondurmuş olduğum muzu soyup, eğer hani olabilir çıkarmayı unutabilirsiniz. Bu zaman bıçakla da kolaylıkla soyulabiliyor, yani bilginiz olsun. İlle de elle soymak için uğraşmanıza gerek yok. Hemen kolayca kabuğundan ayırıyor, ama 5-6 dakika önce çıkarmanız yeterli. Bu tarifimiz hurmalı ve fıstık ezmesi olacak içinde. Hurmanın faydalarını da mutlaka biliyorsunuzdur. İnanılmaz güçlü bir antioksidan kaynağı. Muzun burada lezzetin, biraz önce de dedim ya, hani hem lezzetinden hem de kıvam verme özelliğinden yararlanıyoruz. Böylelikle hani o pişirme, içerisine un koyma, kıvam arttırıcı, hani işte dışarıda olan katkı maddelerini istemiyoruz ya çocuklarımıza yedirmeyi. Bence bu çok güzel bir yöntemi kolaylıkla yaz, kış demeden evinizden eksik etmeyin derim. Ben çünkü bunu çok sık yapıyorum evde. Hatta şöyle dondurma kalıpları falan oluyor oğlum için. Biz dışarıdan çok fazla ürün kullanmıyoruz. O yüzden ne yapıyorum? Hemen bunları böyle dondurma kalıplarına koyuyorum. Gayet güzel bir şekilde oğluma yediriyorum. Sağlıklı tarifleri eksik etmiyorum. Evet, burada yaklaşık 10 adet hurmayı daha önceden suda koydum, yumuşattım. Dondurulmuş muzum var. 1 yemek kaşığı fıstık ezmem.
ve 1 yemek kaşığı balım var. Burada bal tercihen diyebilirim. Eğer hani kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Çünkü burada aslında meyvelerin şekerinden yararlanıyoruz. Ama lezzeti de kattığı için ben seviyorum açıkçası. Kullanmayı tercih ettim. Hemen yarım su bardağı sütümü ilave ettim. Malzemelerimizde neler vardı? Hemen makinemizi çalıştırmadan, blenderı çalıştırmadan ben tekrar ediyorum. 2 adet dondurulmuş olgun muz, 1 kase hurma, daha önce suda yumuşattığımız, yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 yemek kaşığı ise balımız var. Hemen aynı işleme geçiyorum. Evet, bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2-3 dakika sürüyor. Sunumuyla birlikte hatta. Evet. Hemen diğer sunum kabımı alıyorum. Kokusu müthiş. Gerçekten hem muzun hem hurmanın fıstık ezmesiyle lezzeti şu anda kokusundan nasıl olduğu belli oluyor bence. Evet. Tam ağzına kadar doldurmuyorum. Bu şekilde. Evet. Hemen dolaptaki yerini alıyorum. En son tabii ki sunumla karşınızda olacağız. Hemen 3. tarif için hazırlığıma başlıyorum. Evet, sıra geldi 3. tarifimiz olan çikolatalı dondurmaya. Çikolatalı dondurmaya kim hayır diyebilir? Ben asla diyemem. Eminim ki siz de diyemeyeceksiniz. Ve bu kadar kolay mıydı Dilek bunun yapımı diyeceğiniz yine 3. tarifimiz olan çikolatalı dondurmanın yine 2 adet olgun dondurulmuş muz, 1,5 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı sütüm ve 1,5 yemek kaşığı balım var. Kakaonun o biraz acımsı tadını bastırmak için yine hem muzun şekerinden hem de balın lezzetinden yararlanıyoruz. Ve hemen vakit kaybetmeden muzumu kabuklarından ayırıp doğrayıcıma atıyorum. Muz biliyorsunuz ki spor sonrası böyle içeceklerde de çok tüketilir. Ben de eski bir sporcuyum ve muzu çok fazla severim. İnanılmaz güç verir. Sabah kahvaltılarında iyi bir tokluk sağlar. O yüzden bir öğün yerine de muzu tüketebiliyorsunuz. 100 gram muzda yaklaşık 88-90 kalori var. Buna göre bir tüketim yapabilirseniz bence oldukça güzel bir öğün olabilir. Hemen kakaomu da ilave ettim. Sütümü. Burada aslında süt olarak da ben normal süt kullanıyorum ama Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz. Bu da aromanızın tadını değiştirir ama kıvam aynı kalacaktır. Hemen balımı da ilave ettikten sonra blenderımı çalıştırıyorum. Evet, sadece kakaonun karışması yetti. Hemen kabıma koydum. Dondurmak üzere dolabıma ve en son sunumla karşınızda olacağım birazdan. Evet, yaz lezzetleri serimizden ev yapımı dondurmalarımızı tamamladık. Pişmeyen pratik ve sağlıklı tarifler dedik, ev yapımı dedik. Çilekli, hurmalı ve çikolatalı dondurmayla 3 tarifimizi de tamamladık efendim. Ben sizler için tadına bakacağım ama eminim ki siz videomuzu izlediğinizde, bu pratikliği gördüğünüzde hemen kollarınızı sıvayıp yapacaksınız. Ben şöyle çilekli dondurmanın tadına bakarak... Evet, dilerseniz biraz daha dondurabilirsiniz tabii ki. Külahlarla da çocuklarınızı alıp ikram edebilirsiniz. Müthiş bir lezzet gerçekten. Ama en merak ettiğim hurmalı ve yer fıstıklı. Hem vitamini hem lezzeti. Gerçekten müthiş. Hepsi mutluluk veriyor ama çikolatanın mutluluğu bir başka diye düşünüyorum. Tarifleri denediğinizde gerçekten şu anda yüzümdeki gülümsemenin nedenini siz de çok iyi anlayacaksınız. Biz keyif alarak ve lezzet dolu hazırladık. Umuyorum ki siz de bu videoyu izlediğinizde tariflerimizi yapıp yorumlarınızı bize ileteceksiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.